Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'a özel hazırlamış olduğum Meryem bebekle karşınıza geldim. Bebeğin boyunun yüksekliği 32 santim. Çapraz sık iğne ile ördüm. Kollarında ve vücudunda, kafası da dahil tel bulunuyor. Bacaklarında kullanmadım. Bebeğin yapılışını anlatırken videoların içerisinde kullandığım tüm malzemeleri size gösteriyorum, belirtiyorum. Ayrıca videoların açıklama kısmına da yazıyorum. Şöyle yakından göstereyim bebeği. Kıyafetleri, ayakkabısı, eşarbı giydirilip çıkarılabiliyor. Şöyle düğmeleri var. Şimdi kıyafetlerini çıkaracağım. Size bir de kıyafetsiz halini göstermek istiyorum. Ayakkabıları şöyle. Eşarbını göstereyim. Peru var. Şöyle. Bir de elbisesini çıkarayım. Elbisesiz hali de bu şekilde. Şöyle ayaklarında baş parmak detayı ördüm. Bu şekilde bebeğimiz. Tekrar kıyafetleriyle görün istedim son kez. Meryem bebeğin yapılışını 3 bölüm halinde sizlere anlatacağım. Bu bölümde, ilk bölümde kollarını, gövdesini, bacaklarını öreceğiz. Sonra ikinci bölümde kafasını, pironu yapacağız. Son bölümde de kıyafetlerini öreceğiz. Bebeğin yapılışına geçmeden önce sizden ricam, örmüş olduğum bu bebeği beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Bu benim için motive edici oluyor. Ayrıca videonun altında hype seçeneği var. Eğer onu tıklarsanız videom daha çok kişiye ulaşır. Emeğimin karşılığını almış olurum. Profilimin altında Instagram hesabımın linki bulunuyor. Oradan da örmüş olduğunuz oyuncakların fotoğraflarını benimle paylaşırsanız gördüğümde mutlu oluyorum. Dilerseniz Meryem bebeğin yapılışına geçelim. Keyifli örgüler. Hoşça kalın. Ten rengi olarak bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 401. Kolu öreceğiz. Ben kolun birini ördüm. İkisi de aynı olacak. İçerisini elyafla doldurmadım. Doldurmayacağız. Tel yerleştireceğiz ama gövdeye bu kolu yerleştirdikten sonra içine tel yerleştireceğiz. Önce sihirli halka yapalım. Kilit zincir oluşturdum. Bu halkanın içerisine 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çekiyorum. İşaretleyici ip alıyorum. İnce bir ip aldım
örgüde iz yapmasın diye. Şimdi her bir ilmeğe arttırma yapacağım. Yani çift batacağım. Arttırma yapmak demek aynı ilmeğe 2 kere batmak demek. 6 sık iğnem var. Her bir ilmeğe çift batıyorum. 2 arttırma yaptım. 3 4 5 6 kere arttırma yaptım. Sayım 12 oldu. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir kere daha 5 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 Bir tane ilmeğim kaldı. Ona arttırma yapıyorum. İşaretleyici ipimizi ördükçe öne arkaya oynatıyoruz. Şimdi ipimin arkasında öne alıyorum. Sayım şu an 14. 14 sık iğneyi 3 sıra örelim. 14 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi baş parmağı yapacağız. Popcorn yapacağım. Şöyle ikili trabzan yapar gibi tığıma ip alıyorum. Sonraki ilmeğime batıyorum. Öndeki 2 ipi tığdan çıkarıyorum. Tekrar tığıma ip alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Öndeki 2 ipimi tığdan çıkarıyorum. 4 kere batacağız aynı ilmeğe. Tekrar tığıma ip alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Öndeki 2 ipi tığdan çıkarıyorum. Tekrar tığıma ip alıyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Öndeki 2 ipi tığdan çıkarıyorum. 5 ipim var tığda. Aynı anda hepsini çıkarıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 13 sık iğnem var. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek sayım değişmedi. Hala 14. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmaları şöyle yapacağız. Şimdi bizim ilmeklerimizde şöyle ön ilmek var. Bir de arka ilmek var şöyle. Biz ön ilmeklerden alıyoruz. Şöyle. İkisini aynı anda tığdan çıkarıyoruz. Azaltma yaptık. Ön ilmeklere şunlara filo diyoruz. Arkadaki ilmeklere bilo diyoruz. Ön ilmeklerden azaltmalarımızı yaptık. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar aynısını yapacağım. Bir azaltma yapacağım. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5.'ye batalım. Sayımız 12 oldu. 2 kere azaltma yaptık. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapacağım. Tekrar aynısını tekrarlıyorum. 1 2
sayıyı azaltıyorum. Sayım 10 oldu. 10 sık iğneyi 23 sıra örelim. İçerisinde elyafla doldurmayalım. 10 sık iğneyi 23 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kolumuzu bitirdik. Şöyle kollarımız. Şu baş parmaklara popcorn örmüştük. Kollarımızı bitirdik. Şimdi bacakları öreceğiz. Önce sol bacağı öreceğim. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Halkayı kapatıyorum. Şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Şimdi sihirli halkanın çevresine 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne de sihirli halkaya ördüm. Şimdi şuradaki zincirlerin üzerine 5 sık iğne öreceğim. Şuradaki zinciri atlamayalım. 1, tekrar batacağım. 1, 2, 3, 4, 5.'yi de şuraya. 5. Sayalım kaç sık iğnemiz oldu? 15 sık iğne olmalı. Çünkü zincirlerin bir tarafına 5 sık iğne, bir tarafına 5 sık iğne, sihirli halkaya da 5 sık iğne ördük. 15 sık iğneyi elde etmiş miyiz? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğnemiz var. Bunu niye yaptık? Şu sihirli halkayı yaptığım kısım baş parmak olacak. Diğer yaptığımız bebeklerden farklı yaptık bu ayağı. 15 sık iğnemiz var. Şimdi ilk ilmeğimize arttırma yapalım. Şuradaki ilk ilmeğimize. Arttırma yaptık. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kere daha bir arttırma 6 sık iğne öreceğim. Bir arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane ilmeğim kaldı. Şurada. Bu ilmeğime de arttırma yapıyorum. 3 kere arttırma yaptık. Sayımız 18'e yükseldi. 18 sık iğneyi 4 sıra örelim. 18 sık iğneyi 4 sıra ördüm.
Şöyle göstereyim size. Baş parmağı ayrıntısı olacak. Şimdi topuk öreceğiz. Şunu koymayalım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Topuğu öreceğiz. Bir ilmek atlayacağım. Normalde şuna batmam gerekiyor ama atlayacağım. Sonraki ilmeğe batacağım. 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Yine bir ilmek atlayacağım. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. Bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Bir ilmek atlayacağım, 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Bir ilmek atlayacağım, 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3. Şimdi işaretleyicimizin yeni yeri burası olacak. Şu yan tarafa, topuğun yanına 4 sık iğne öreceğim. Şuraya battık, buraya batmayalım. Şuraya batacağım. Şu araya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Şimdi şu öne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu yan tarafa da 4 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Şu yukarıya 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3. Yanlara dörder dörder ördük. 8 oldu. 4 4 8. 11 daha 19. 3 de yukarıya ördük. 22 sık iğnemiz var şu an. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. Tam şu köşeye azaltma yapıyoruz. Ön tarafa 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine şu köşeye azaltma yapıyorum. Kalan 6 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sayım 20 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi filodan öreceğim 8 sık iğneyi. Ön taraftaki ilmeklerimi. 1. Şöyle ön ilmeklerden alıyorum. 2. Şöyle. 8 sık iğneyi filodan örüyorum. 3 4 5 6 7 8. Şöyle. Şimdi bir azaltma yapıyorum.
6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 18 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğim kaldı. Onlara da azaltma yapıyorum. Sayım 15 oldu. 15 sık iğneyi 3 sıra örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 15 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şöyle içine elyafla doldurdum. Şöyle oldu ayağımız. Şimdi örmeye devam edelim. Arttırma yapıyorum bir tane. 13 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 kere arttırma yaptığım için sayım 17 oldu. 17 sık iğneyi 3 sıra örelim. 17 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi 16 sık iğne örelim. 16 sık iğne ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Ona arttırma yapıyorum. Sayım 18 oldu. Bir sıra 18 sık iğneyi örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 18 sık iğneyi bir sıra ördüm. 16 sık iğne örelim. 16 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sayım 19 oldu. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim. Bir sıra 19 sık iğneyi ördüm. Şimdi 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Sayım 20 oldu. 20 sık iğneyi 3 sıra örelim. İçerisinde dolduralım. 20 sık iğneyi 3 sıra ördüm. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları azaltma yapıyorum. Sayım 19 oldu. Yine bir azaltmayla başlıyorum yeni sıraya. 14 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir azaltma yapıyorum. Kalan bir sık iğnemi örüyorum. Sayım 17 oldu. Bir sıra 17 sık iğneyi örelim. Bir sıra 17 sık iğneyi ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi diz kapağını yapacağız. O yüzden arttırmalar yapacağım. 1,
2, 3, 4, 5 arttırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 5 sık iğnemi de ördüm. Bu arttırmalar diz kapağının. Sayım 22 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sayım 20 oldu. İlk ilmeğimi arttırma yapıyorum. Şimdi 19 sık iğne örelim. Sıranın sonunda sayımız 21 olacak. 19 sık iğneyi ördüm. Sayım 21. 2 sıra 21 sık iğneyi örelim. İçerisinde dolduralım. 21 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi 19 sık iğne örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Sayım 22. 22 sık iğneyi 3 sıra örelim. 22 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi kalan 20 sık iğneyi örelim. 20 sık iğneyi ördüm. Sayım 23. 23 sık iğneyi 7 sıra örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 23 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sol bacağımızı bitirdik. Şimdi sağ bacağa başlayacağız. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Halkayı kapatıyorum. Şu ilk ilmeğime kaydırma yapacağım. Kaydırmamı yaptım. Altı zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Sihirli halkaya 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğneyi sihirli halkaya ördüm. Şimdi zincirlerin bu tarafına da 5 sık iğne öreceğim. 1,
2 3 4 bir de şuraya batıyorum 5. Sayımız 15 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. Arttırma yapıyorum. Arttırmayla başlayacağım. Bir arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir kere daha bir arttırma 6 sık iğne öreceğim. Bir arttırma 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Bir ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yaptım. Sayım 18 oldu. Şimdi 18 sık iğneye 4 sıra örelim. 4 sıra 18 sık iğneyi ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi topuğu yapacağız. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şu ilmeğe batmıyorum. Şu ilmeğe batıyorum. Ve 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İşaretleyicimi artık buraya yerleştiriyorum. Yeni yeri burası. Şimdi bu sağ bacağı bundan sonrasını sol bacakla aynı şekilde öreceğiz. Yani şu yan tarafa 4 sık iğne öreceğiz. Öne 11 sık iğne öreceğiz. Yana 4 sık iğne öreceğiz. Şu topuk kısmına arkaya 3 sık iğne öreceğiz. Sonra örmeye devam edeceğiz. Bundan sonrasını artık sol bacakla aynı örelim. Sonra tekrar görüşelim. Sağ bacağı sol bacakta olduğu gibi ördüm. Yani en son 7 sıra 23 sık iğne ördüm. Bir sıra fazla öreceğiz. Son sırada 12 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpi kesmeyeceğim. Çünkü sağ bacakla gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Niye son sıraya 12 sık iğne ördük? Şundan dolayı bu sağ bacağımız, bu sol bacağımız. Şöyle bitiş ilmeklerimiz bacakların iç kısmında kalacak şöyle. O yüzden 12 sık iğneyi ördük. Bu
Bu şekilde bacaklarımız bitti. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Bacaklarımız bitti. Şimdi gövdeyi örmeye geçebiliriz. Gövdeyi örmeye sağ bacakla başlayacağız demiştim. Şu an elimde sağ bacak var. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sol bacağı alıyorum. 23 sık iğnemiz vardı. Bu 23 sık iğneyi öreceğiz. Bu ipi kestiğim ilmeğin yanından örmeye başlıyorum. 1, 2, sol bacağı 23 sık iğneyi örelim. Sol bacağı 23 sık iğneyi ördüm. Şu araya 3 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum ve zincirlerin üzerine şöyle 3 sık iğne öreceğim. Bir. Ama şurada bir delik oluştu gördüğünüz üzere. Onu engellemek için şöyle yapacağım. Şu batmış olduğum ilmeğe tekrar batacağım. Tığımın üzerinde 2 ip var, çıkarmıyorum. Sonra ilk zincirime batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Burada delik oluşmadı. 1, 2, 3 sık iğne ördüm zincirlerin üzerine. Şimdi buraya da 23 sık iğne öreceğim. Fakat burada da delik oluşmasın diye şu batmış olduğum ilmeğe batıyorum. Sonra yanındaki ilmeğe batıp hepsini aynı anda çıkarıyorum. 1 sık iğne ördüm. 1, 2, 3. 23 sık iğneyi sağ bacağa örelim. 23 sık iğneyi sağ bacağa ördüm. Yine 3 zincirin üzerine 3 sık iğne öreceğim. 1, 2 ve 3. Sayımız 52 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. Şu köşedeki ilk ilmeği örmeyi unutmayalım. Sık ördüyseniz o köşede kalmış olabilir. Onu atlamayalım. 52 sık iğneyi örelim. 5 sıra 52 sık iğneyi örelim. 52 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Yeni sıraya geçelim. 10 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Şimdi bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayım 50 oldu. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir azaltma yapıyorum. 26 sık iğne örüyorum. 26 sık iğneyi örüyorum.
26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi öreceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğneyi ördüm. Sayım 48 oldu. 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 26 sık iğne örelim şimdi. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sayımız 46 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. Azaltmalarımızı hep bacağın şöyle kalçanın hemen bir tık arkasından yapıyoruz şöyle. Önde gözükmesin diye. Şimdi 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 9 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sayımız 44 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltma yapıyorum. 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sayım 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sayım 40 oldu. 4 sık iğne örelim. 1 2 3 4. Bir azaltma yapalım. Yine 26 sık iğneyi örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 6 sık iğneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Sayım 38 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum.
26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5. Sayım 36 oldu. 2 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4. Sayım 34 oldu. 34 sık iğneyi 11 sıra örelim ama öncesinde içerisine elyafla dolduralım. 34 sık iğneyi 11 sıra ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Şimdi kolumu alıyorum. Kolu gövdeye birleştireceğiz. Şöyle baş parmak öne bakacak şekilde iç taraftan alacağım ilmeklerimi. Şöyle kolun içinden. İpimi kestiğim ilk ilmeğe batıyorum. Bir de gövdeye batıyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Böyle gövdeye 13 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sık iğne ördüm gövdeye. Diğer kolumu alıyorum. Bu kolu şimdi buradan örmeye başlarsam baş parmak dışarıda oluyor. Şöyle yapacağım. Örmeye sağa kayıp 4 ilmek sağa kayacağım. Geriye doğru örmüş olacağım. 1 2 3 4 ilmek. 4. ilmeğe batıyorum. Bir de gövdeye batıyorum. 1 2 3 ve 4. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5. Böyle oldu. İlmek sayımız değişmedi, 34. 8 sık iğne örmüştük. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kola 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6. Gövdeye 13 sık iğne örelim. 13 sık iğneyi gövdeye ördüm. Diğer kola 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
içeriye alıyorum. 6. Şuraya gövdeye 5 sık iğne örmüştük. 1 2 3 4 5 sık iğneyi ördüm. Sayım 38 oldu. Şimdi bir sıra 38 sık iğneyi öreceğiz. Şu ipleri şöyle içeride düğümleyelim, gizleyelim, sabitleyelim. Bir sıra 38 sık iğneyi örelim. 38 sık iğneyi bir sıra ördüm. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örelim. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. 11 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir azaltma yapalım. 4 sık iğne örelim. 1 2 3 4. Bir azaltma yapalım. Kalan 4 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4. Sayımız 34 oldu. 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltma yapalım. Bir sık iğne, bir azaltma yapalım 2 kere. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir kere daha. Bir sık iğne, bir azaltma. 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir azaltma yapalım. 2 kere bir sık iğne, bir azaltma yapalım. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir kere daha. Bir sık iğne, bir azaltma. Kalan 3 sık iğneyi örelim. 1 2 3. Sayımız 28 oldu. 3 sık iğne örelim. 1 2 3. Bir azaltma yapalım. Şimdi bir de normalde azaltmalarımızı yaparken şöyle 2 ilmeğin alıyorduk. Bu sefer 3 ilmekten alarak azaltma yapacağım. Şöyle üçlü azaltma. 3 ilmekten alıyorum. Azaltmamı yaptım. Bir sık iğne örüyorum. Bir kere daha azaltma yapıyorum. Yedi sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. Bir de yine 3 tane ilmekten alarak azaltma yapıyorum. 1 2 1 2 3. Bir tane daha azaltma yapıyorum. Bir azaltma yaptım. Bir üçlü azaltma yaptım. Bir tane daha azaltma yaptım.
3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2, 3. Sayımız 20 oldu. Şimdi gövdeyi elyafla dolduralım. Çünkü kollara ve gövdeye tel yerleştireceğiz. Kollarda ve gövdede kullanacağım telleri ayarladım. İkisi farklı teller. Bu tel daha eğilip bükülmesi kolay bir tel. Şöyle. Ben bunu internetten sipariş vererek almıştım. İsmi Amigurumi teli. İkisi de 1,5 milimetre kalınlığında. Kalınlıkları aynı. Bu tel elektrik teli, plastikle kaplı. Elektrikçiden almıştım bunu da. Bunu gövdede kullanacağım. Bunu kollarda kullanacağım. Kollarda eğilip bükülmesi daha kolay olan bu teli tercih ediyorum. Fakat siz kolda da elektrik teli tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi yüksekliklerinden bahsedeyim. Bu teli 25 santim kestim. Uçlarını şöyle içeriye kıvırdım. Şöyle içeriye kıvırdım. Sonra bantla sardım paslanmasın diye. Bu teli de 36 santimlik kestim. 2'ye katladım. Sonra birbirine sardım. Ucunu da bantladım açılmasın diye. Ve uçlarını da bu telde olduğu gibi içeriye kıvırdım. Sonra bantla sardım. Şimdi bu teli kola yerleştireceğiz. Şöyle ellerinde de olacak. Çok kolay büküldüğü için bunu düzelteceğiz şimdi kolumuza yerleştirdikten sonra. Şöyle. Evet, yerleştirdik şöyle kollarımıza. Bu şekilde. Şimdi bu telde şöyle iki bacak arasında olacak. Şöyle yer açalım elyaflardan. Makasımla yer açayım. Bu telde böyle bacakların arasından kafayı da içine alacak. Şimdi şöyle omuzlara elyaf dolduralım. Şu boş kalan yerlere ve omuzlara elyaf dolduralım. Elyaflarımı da doldurdum. Örmeye devam ediyoruz. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltma yapıyorum. Bu 3 sık iğne bir azaltmayı 4 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 16 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 16. Şimdi son azaltmaları yapacağız. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 bir azaltma yapacağım. Bunu sıranın sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 sık iğne bir azaltma 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 12 olacak. Son defa daha şuraları şöyle elyafla dolduralım. Tekrar görüşelim. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 12.
Şimdi 12 sık iğneyi 3 sıra örelim, boynu oluşturalım. Boynun içini de elyafla dolduralım. 12 sık iğneyi 3 sıra örelim demiştim ama 2 sıra ördüm. 3 sıra örünce boyun biraz yüksek oldu. Şimdi ipimi şöyle arkaya getirmek için birkaç sık iğne daha öreceğim. 1, 2, 3 sık iğne daha ördüm arkaya getirmek için. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Ben kestim. Bu iple gövdeyle kafayı birbirine dikerek birleştireceğiz. İlk bölümün sonuna geldik. Bu bölümde neler yaptık tekrarlayalım. Kolları ördük, bacakları ördük ve gövdeyi ördük. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.